Şu an bu videoyu izlerken bile görünmez bir varlık sizin kanınızı emiyor. Hayır, bu bir abartı değil, bir metafor da değil. Tam olarak bunu söyleyen bir adam vardı. 1850'lerde hasta, sürgünde, beş parasız bir adam. O adam dedi ki, etrafınızdaki bütün sistem, bütün o paralar, bütün o şirketler, bütün o bilançolar, hepsi bir vampir. Ve siz farkında olmadan her sabah onun beslenme saatine gidiyorsunuz. Eğer bu cümle size saçma geldiyse sonuna kadar izleyiniz. Çünkü bugün size ekonomi kitabı sandığınız bir eserin aslında neden tarihin en korkunç gotik romanı olduğunu anlatacağım. Ve bittiğinde cebinizdeki o banknota bir daha asla aynı gözle bakamayacaksınız. Zihninizi bana teslim edin. Zamanın o ağır isli perdelerini aralayalım ve 1850'lerin başlarına, dünyanın o dönemki acımasız başkentine, sanayi devriminin dumanlı kalbine inelim, Londra'ya. Ama dikkat, bizim ineceğimiz Londra, tarih kitaplarının o şatafatlı Londra'sı değil. Aristokratların balo salonlarında vals yaptığı, kristal kadehlerin çınladığı, ipek tuvaletlerin hışırdadığı, o aydınlanma şehri değil, hayır. Bizim ineceğimiz yer, makine dişlilerinin arasında ezilen, insan kemiklerinin çatırdadığı, gökyüzünü yırtarak yükselen binlerce devasa fabrika bacasının zehirli kömür dumanlarını kustuğu, güneşin haftalarca görünmediği o gotik kabusun ta kendisidir. Yukarı bakın, gökyüzüne bakın. Güneşi göremiyorsunuz değil mi? Çünkü bu şehirde güneş sadece efendilerin ayrıcalığıdır. Şehri ebedi bir alacakaranlığa boğan sapsarı, asitli bir sis tabakası her yeri ölüm örtüsü gibi kaplamış. Thames Nehri'ne doğru yürüyün. O nehir, geçmişte şairlerin mısralarına konu olan görkemli su yolu değil artık. O nehir, şimdi endüstrinin kimyasal kusmuklarıyla, kumaş boyalarıyla, fabrika atıklarıyla beslenen, üzerinde çürüyen hayvan leşlerinin yüzdüğü devasa bir kanalizasyon. Daracık, çamur ve at pisliğiyle kaplı, güneş yüzü görmeyen sokaklara girin. Etrafınıza bakın. Günde 14-16 saat dokuma tezgahlarının başında çalışmaktan omurgaları bükülmüş, 20'sine bile basmamış ama yaşlanmış kadınlar sokaklarda hayalet gibi sürükleniyor. Yüzleri kömür tozundan kapkara olmuş, elleri nasırdan taşlaşmış, karanlık maden dehlizlerinde ciğerlerini kanlı bir balgam olarak tüküren 6-7 yaşında çocuklar dolaşıyor. Onlar yürümüyor, sadece görünmez bir kırbaç altında fabrikaların demir kapılarına doğru mekanik bir şekilde sürükleniyorlar. Şehir devasa bir et kıyma makinesi gibi çalışıyor. Ama biz şimdi bu sokaklardan, bu vahşi mekanik kaostan uzaklaşacağız. Şehrin tam kalbinde yükselen, dışarıdaki kıyametten devasa taş duvarlarıyla yalıtılmış o muazzam tapınağa, British Museum'un okuma salonuna süzüleceğiz. İçeri girin. Meşin ciltli kitapların, sararmış parşömenlerin asırlık tozunu içinize çekin. Dışarıdaki cehenneme inat, burada uhrevi bir sessizlik hüküm sürüyor. Ve o devasa salonun en izbe köşesinde kitap dağlarının ardına gömülmüş bir adam oturuyor. Yavaşça yaklaşın. Adımlarınızın sesini duyurmadan omzunun üzerinden ne yaptığına bakın. Bu adam sıcak şöminesinin karşısında pipo tüttüren rahat bir burjuva düşünürü değil. Bu adam vatanından defalarca kovulmuş, kıta Avrupa'sının yarısından sürgün edilmiş, peşine devletlerin gizli hafiyeleri takılmış, krallar tarafından reddedilmiş, kelimenin tam anlamıyla beş parasız bir mülteci. Üzerinde Londra'nın iliklere işleyen rutubetini kesmeye yetmeyen, aylardır yıkanmamış, ucuz tütün ve mürekkep kokan, iplikleri sökülmüş ağır bir palto var. Saçları ve sakalı içindeki fırtınanın yansıması gibi karmakarışık. Göz altları uykusuzluktan kapkara. Sadece yorgun değil, ağır hasta. Karaciğeri yılların sefaletinden iflasın eşiğinde. Bedeninin her yerini açlığın ve içindeki volkanik öfkenin biyolojik dışa vurumu gibi irinli ve kanayan devasa çıbanlar sarmış. O kadar acı çekiyor ki oturduğu sandalyede her an kıvranıyor. Çıbanları patlayıp kanadığında dişlerini sıkarak ayakta durup masaya eğilerek saatlerce yazmak zorunda kalıyor. O kadar yoksul ki Londra'nın bazı dondurucu kış günlerinde onu hayatta tutan o paltosunu çocuklarına bir parça ekmek alabilmek için tefecilere rehin bırakmak zorunda kalıyor ve o günlerde soğuktan sokağa çıkamadığı için bu kütüphaneye dahi gelemiyor. Soho'da farelerin cirit attığı rutubetli 2 odalı dairesinde 6 çocuğundan 3'ünü açlık, kolera ve sefalet yüzünden kendi elleriyle toprağa vermiş bir baba o. Ölen küçük çocuğuna bir tabut alabilmek için bile kapı kapı dolaşıp dostlarından borç dilenmiş. Omuzlarında sadece kendi sefaletinin değil,
Dışarıdaki sokaklarda ezilen milyonların yükünü taşıyor. Ama yazıyor, asla durmuyor. Bedeni iflas ederken, ruhu kanarken o inatla bir saplantı haliyle yazıyor. Kalemin kağıt üzerindeki ritmik hışırtısı, kütüphanenin ölü sessizliğinde yaklaşan bir fırtınanın ayak sesleri gibi yankılanıyor. Eğer o gün kütüphane koridorlarında yürüyen şık bir burjuva entelektüeline bu adamın ne yaptığını sorsaydınız dudak bükerek cevap verirdi. Ah o mu? O huysuz Alman sürgün. Yıllardır o köşede oturup sıkıcı bir ekonomi kitabı yazıyor. Fiyatlar, mallar, üretim maliyetleri üzerine kimsenin okumayacağı kuru bir akademik metin. Oysa yanılıyorlar. İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük yanılgıyla yanılıyorlar. O adam Karl Marx. Masasında sıkıcı bir ekonomi teorisi yazmıyor. Bir muhasebe defteri tutmuyor. O, okuma odasının loş ışığında rakamların ve formüllerin arasına gizlenmiş, insanlık tarihinin en gotik korku hikayesini kaleme alıyor. Bir demonolog, karanlık sanatlar üzerine çalışan felsefi bir rahip gibi çalışıyor. İnsanlığın kendi elleriyle yarattığı, laboratuvarda can verdikten sonra zincirlerini kıran, efendilerini ezen, kontrolünü kaybettiği ve gönüllü kurbanı olduğu görünmez bir canavarın anatomik haritasını çiziyor. Bir biyoloğun masada yatan bir cesedin neşterle açması gibi Marx da toplumu, ekonomiyi kesip açıyor. Ve içeride bulduğu şey bir vampir. Ama dikkat, bu vampir masallardakilerden çok daha tehlikeli. Mary Shelley'nin Frankenstein'ından çok daha gerçek. Bram Stoker'ın Drakula'sından binlerce kat daha kana susamış. Bu vampirin gece yarısı toprağın altından kalkmasına, ulaşılmaz şatolarda yaşamasına, siyah pelerin takmasına, sarımsaktan korkmasına gerek yok. Bu canavar çok daha zeki, takım elbiseli, sinsi. Gündüz vakti güneşin tam altında aramızda dolaşıyor. Parlak mermer binalarda, gökdelenlerde yaşıyor. Devletlerin anayasalarıyla, mahkemelerin kararlarıyla, polisin copuyla kusursuz korunuyor. Onu gözlerinizde göremezsiniz, ona dokunamazsınız. Boynunu kılıçla kesemez, göğsüne kazık çakamazsınız. Çünkü o kağıtların ve inançların üzerinde var olan devasa bir kurgudur. Sermayedir, kapitaldir. Ama görünmez bir bedeni olmasına rağmen bu canavar yaşamak için son derece fiziksel, son derece biyolojik bir şeye ihtiyaç duyuyor. İnsan kanına, sizin yaşam enerjinize, sizin bir daha geri gelmeyecek olan zamanınıza. Ve siz farkında olmadan her sabah onun beslenme saatine gidiyorsunuz. Ama onu konuşmadan önce felsefenin pusulasından herkese selamlar. Ben Erhan. Bu tür derin felsefi içerikleri kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi Marx'a dönelim. Bu canavarın anatomisini söküp takabilmek için kadim Yunan'ın bize bıraktığı iki devasa kavrama dönmeliyiz. O iki kelimeyi zihninize çivi gibi çakmalısınız. Fizis ve nomos, yani doğa ve kurgu, gerçeklik ve uydurma. Nedir fizis? Fizis doğanın ta kendisidir. Evrenin insan iradesinden bağımsız, sarsılmaz biyolojik ve fiziksel gerçekliğidir. Siz inansanız da inanmasanız da o oradadır. Dağların heybetli yükselişi, okyanusların ayla dansı, ağaçların fotosentezi, yer çekimi, gezegenlerin yörüngeleri, bunlar fizistir. Doğanın içkin, sessiz ve mutlak yasaları. Dağlar siz onlara isim verseniz de, vermeseniz de yeryüzünde durmaya devam eder. Yıldızlar siz onlar için masallar yazsanız da, yazmasanız da uzayın karanlığında milyarlarca yıl yanmayı sürdürür. Fiziz kendi yasalarıyla işleyen, insana zerre kadar ihtiyaç duymayan devasa, sessiz ve yenilmez bir makinedir. Ama felsefenin merkezine koymamız gereken o devasa gerçek şudur. İnsan da, bizzat senin bedenin de fiziğisin ta kendisidir. Ciğerlerine çektiğin o serin hava, kalbinin göğüs kafesinde dakikada attığı 70 vuruş, göz bebeklerine çarpan ışığı işleyen o kusursuz optik sinirler, damarlarında bir nehir gibi akan o sıcak kan, bütün bunlar evrenin milyarlarca yıllık evriminin sonucudur. Doğanın değiştirilemez gerçekliğidir. Ve fizisin en değerli, en geri döndürülemez unsuru nedir biliyor musunuz? Yerin altındaki altın değildir. Pırlanta değildir. Evrendeki en değerli fiziz zamandır. Sizin biyolojik zamanınızdır. Doğduğunuz andan itibaren kum saatinde işlemeye başlayan, her kalp atışında geriye sayan, ne kadar zengin olursanız olun durduramayacağınız o biyolojik saat.
Bir saniye önce aldığınız o nefesi, dünyadaki bütün kıtaları satsanız bile geri alamazsınız. Zaman biyolojik bir erimedir. İşte insanın bu kısıtlı zamanı içinde ürettiği saf yaşam enerjisine felsefede emek denir. Emek sadece terlemek değildir. Emek harcanan ömürdür. İnsanın yaşamından kopardığı parçadır. Emek hayattır. Peki nomos? Nomos, insan zihninin ürettiği devasa bir halüsinasyondur. Kurgunun ta kendisidir. Doğada karşılığı olmayan, evrenin umursamadığı, sadece biz inandığımız için var olan yasalar, kurallar, sınırlardır. Vahşi bir ormana dalın ve etrafınıza bakın. Orada haritalara çizilmiş sınır çizgileri göremezsiniz. Kuşlar göç ederken pasaport kontrolünden geçmezler. Kurtlar avlarını paylaştıklarında vergi dairesine beyanname vermezler. Orada anayasa, mahkeme, tapu yoktur. Karnı aç olan bir aslan için bir çuval altının yoldaki bir çakıl taşından hiçbir farkı yoktur. Sermaye, bankalar, holdingler, hisse senetleri, faiz oranları, kripto paralar, bunların hiçbiri ormanda, denizin dibinde, uzay boşluğunda bulunmaz. Bunlar nesnel gerçeklikler değildir. Başka bir galaksiden dünyaya bakan bir uzaylı gözlemci, yeryüzünde dağları ve okyanusları görebilir. Ama teleskoplarıyla ne kadar yakından bakarsa baksın, borsa endeksi diye bir fiziksel varlık göremez. Bunlar tamamen insan icadı. İnsanlığın oynadığı kutu oyununun kurallarıdır. Biz inandığımız sürece var olurlar. Hepimiz aynı anda inancımızı çektiğimiz an, o devasa imparatorluklar bir toz bulutu gibi yok olmaya mahkumdur. Şimdi dikkatinizi verin çünkü Marx'ın dehası tam burada başlıyor. Marx der ki, kapitalist sistemin tüm kurguları, para, sermaye, şirketler, hisseler, faiz, kar, bunların hiçbiri fiziz değil, hepsi nomos, hepsi insan uydurması. Yani aslında hepsi ölü. Bir banknotun nabzı yok, bir hisse senedinin kalbi atmıyor, bir şirketin nefesi yok. Ama insan başka bir şey. İnsanın bedeni fizistir. Sizin iki eliniz, sizin omurganız, sizin terinizin tuzu, sizin gözlerinizin yorgunluğu, sizin ömrünüzün dakikaları, bütün bunlar canlı. Ve işte Marx, o British Museum'un loş kütüphanesinde kalemini eline alıyor ve felsefe tarihinin en görkemli, en ürpertici metaforunu patlatıyor. Tarihin en korkunç cümlelerinden birini. Dinleyin çünkü bu cümlede bütün bir medeniyetin teşhisi gizli. Kapital, ancak canlı emeği emerek yaşayan, ne kadar çok emerse o kadar çok yaşayan, vampir misali ölü emektir. Bir daha okuyalım çünkü bu cümle, yavaş hazmedilmesi gereken bir cümle. Kapital, vampir misali ölü emektir. Ancak canlı emeği emerek yaşar. Şimdi anlıyor musunuz hikayenin neden gotik olduğunu? Sermaye dediğiniz şey, bilançolardaki o rakamlar, banka hesaplarındaki o hanelerin uzaması, borsadaki yeşil ve kırmızı oklar, bütün bunlar ölü. Ölü kağıtlar, ölü kurgular, ölü nomos. Ama bu ölü şeyler kendi başlarına yaşayamazlar. Bir banknot kendi kendine çoğalmaz. Bir şirket kendi kendine büyümez. Hiçbir kasa içine kilitli para üretmez. Peki nasıl yaşıyorlar? Cevap çok basit ama bir o kadar dehşet verici. Sizin canlı kanınızı emerek. Burada Marx'ın bir kavramına daha değinmemiz gerek. Çünkü vampir metaforunun mekaniği tam olarak burada açığa çıkıyor. Marx bunu artık değer diyor. Yani arta kalan değer, geriye kalan sahibine teslim edilmeyen değer. Diyelim ki siz bir fabrikada, bir ofiste çalışıyorsunuz, sabah 9'da gidiyor, akşam 6'da çıkıyorsunuz. Bu süre içinde belli bir miktar değer üretiyorsunuz. Ay sonunda size bir maaş ödeniyor. Diyelim ki bu maaş yaşamınızı sürdürmenize yetiyor. Kira, yemek, fatura. Ama şimdi durun ve düşünün. Eğer siz ürettiğiniz değerin tamamını alıyor olsaydınız, patronun cebine ne kalırdı? Hiçbir şey. Şirketin kasasına ne kalırdı? Hiçbir şey. Hissedarın temettüsüne ne yansırdı? Hiçbir şey. Demek ki siz ürettiğiniz değerin tamamını almıyorsunuz. Bir kısmını alıyorsunuz. Yaşamanızı sürdürmenize yetecek kadar. Geri kalanı sistemin kasasına akıyor. İşte Marx'ın artık değer dediği şey budur. Sizin ürettiğiniz ama size ödenmeyen kısım. Sizin canlı emeğinizden kopartılan ama cebinize girmeyen değer. Çalınmış zaman, çalınmış biyoloji. Ve bu artık değer vampirin gıdasıdır. Vampir bu kopartılan parçalarla şişer. Bilançolar bu emilen damlalarla büyür. Borsa, milyonlarca insanın damarından akan görünmez bir kan nehrinin yansımasıdır. Ve şimdi vampirin neden hep daha fazla istediğini anlayın. Çünkü vampir,
Durduğu an ölür. Sermaye durağan kalamaz. Bir şirket biz bu yıl büyümeyeceğiz, mevcut karımızla yetineceğiz diyemez. Diyemez çünkü o an piyasa onu cezalandırır, hisseleri düşer, hissedarlar isyan eder. Sermaye sürekli büyümek zorundadır. Sürekli emmek zorundadır. İşte bu yüzden vampir hiçbir zaman doymaz. Her yıl daha çok hedef konulur. Her çeyrek daha çok performans beklenir. Her toplantıda büyümeliyiz denir. Vampir aç. Vampir hep aç. Şimdi gözlerinizi kapatın ve şunu hayal edin. Dünyanın her köşesinden, milyarlarca insan damarından, görünmez kan nehirleri akıyor. Bangladeş'teki tekstil işçisinin damarından, Çin'deki montaj hattındaki gencin damarından, Hindistan'daki call center çalışanının damarından, New York'taki avukat asistanının damarından, İstanbul'daki muhasebecinin damarından, Berlin'deki kuryenin damarından. Bütün bu damarlardan akan canlı emek nehirleri görünmez borularla bir merkeze akıyor. Ve o merkezde bilançolar şişiyor, hisseler patlıyor, holdingler büyüyor. Bu nehir gerçekten var. Her sabah saat 8'de açılan musluklarla, her akşam 6'da kısılan vanalarla yönetiliyor. Sizin uyku saatinizden, sizin tatil günlerinizden, sizin çocuğunuzla geçireceğiniz akşamdan kesilen küçük damlalardan oluşuyor. İşte size bir gerçek. O cebinizdeki banknot, o ekranınızdaki maaş bordrosu, o şirketinizin piyasa değeri. Bunların hiçbiri rakamlardan ibaret değil. Bunlar milyonlarca insanın çalınmış zamanından, çalınmış biyolojisinden damıtılmış kristalleşmelerdir. Her bir banknot, birinin uyumadığı bir gecedir. Her bir hisse senedi, birinin göremediği bir çocuğun büyümesidir. Her bir gökdelen, dik bir mezar taşı gibi yükselir gökyüzüne. İçinde gömülü olan yüzlerce yıllık insan ömürleridir. Bir an düşünün, lüks bir alışveriş merkezine girdiğinizde, parlak vitrinlerin önünden geçtiğinizde, mermer zeminlerde yürüdüğünüzde. Gördüğünüz şey aslında nedir? Görünüşte bir alışveriş merkezi. Ama Marx'ın gözüyle baktığınızda gördüğünüz şey donmuş emek, kristalleşmiş ömür. İnşaat işçilerinin terinin betonlaşmış hali. Mermerleri ocaklardan çıkaran madencilerin akciğer rahatsızlıkları. Vitrindeki kıyafetleri diken Asyalı, tekstil işçilerinin gözlerindeki morluklar. Hepsi orada, donmuş, kristalleşmiş, görünmez ama bir o kadar gerçek. Vampirin sarayları işte böyle yapılır. Görünmez kanla, çalınan ömürlerle, emilen fizisle. Ve vampir hala açtır. Hala daha fazlasını ister. Çünkü o ölü. Ve ölü olan ancak canlıdan beslenerek var olabilir. Şimdi felsefenin en derin, en sarsıcı meselelerinden birine geliyoruz. Hazır olun çünkü buradan sonrası daha da karanlık. Antik bir hikaye anlatayım. Bir heykeltıraş düşünün. Eline bir tahta parçası alıyor, yontuyor, biçimlendiriyor. Saatlerce, günlerce çalışıyor. Sonunda ortaya bir put çıkıyor. Bir tanrı heykeli. Heykeltıraş geri çekiliyor, eserine bakıyor, beğeniyor. Ve sonra ne yapıyor? Diz çöküyor. O tahta parçasının önünde secdeye varıyor. Ona dua etmeye başlıyor. Ondan medet umuyor. Bir saniye durun ve düşünün. O put kendi başına ne yapabilir? Hiçbir şey. Sadece bir tahta parçasıdır. Onu yontulan ağaç bir orman parçasıydı. Onu yontan eller insan elleriydi. Heykeltıraş olmasaydı o put da olmazdı. Yani aslında o put insanın eserdir. İnsanın kendi yaratımıdır. Ama insan o anda öyle tuhaf bir illüzyona kapılır ki kendi yarattığı şeyin önünde diz çöker. Kendi elinin eserine kul köle olur. Kendi yaptığı şeyden korkar, ondan medet umar, onun emirlerine boyun eğer. Bu duruma felsefede bir isim verilmiştir. Yabancılaşma. Almanca'da Entfremdung. İnsanın kendi yarattığı şeye yabancılaşması, o şeyin kendisinden bağımsız bir güç gibi karşısına dikilmesi. Şimdi bu hikayeyi alın ve modern dünyaya taşıyın. Putun yerine parayı koyun. Putun yerine kariyeri koyun. Putun yerine şirketi, markayı, piyasayı, ekonomiyi koyun. Aynı hikaye değil mi? Tıpatıp aynı hikaye. İnsan kendi elinin eseri olan paranın önünde diz çökmüş. Tıpkı o antik heykeltıraş gibi. Kendi yonttuğu putun karşısında secdeye varmış. Marx buna metafetişizmi diyor. Yani şeylerin putlaştırılması. Bizim ürettiğimiz şeylerin önünde diz çöküyoruz. Bizim çalıştığımız şirketin büyümesi için endişeleniyoruz. Sanki şirket bizden bağımsız, kendi başına yaşayan bir varlıkmış gibi. Borsa düşünce panik oluyoruz. Sanki borsa bir kasırga gibi, tabii bir afetmiş gibi. Oysa borsa bizim kolektif hayalimizdir. Doğanın bir parçası değil, nomosun bir parçasıdır. İşte yabancılaşmanın özü budur dostlar. Sizin fizisinizden, yani sizin can bedeninizden, sizin gerçek zamanınızdan.
Çekilen enerji ölü bir nomosa dönüşüyor ve sonra o ölü nomos dönüp size hükmetmeye başlıyor. Şimdi size somut bir sahne göstereyim. 35 yaşında bir kadın düşünün. Adını Ayşe diyelim. Gece 3. Yatak odasında uyuyamıyor. Yanında kocası, yan odada uyuyan 2 çocuğu. Yarın iş yerinde performans değerlendirmesi var. Telefonunu eline alıyor, banka uygulamasını açıyor, hesabına bakıyor. Sonra kredi kartına, sonra ev kredisine, sonra çocukların eğitim taksitine. Rakamlar dans ediyor gözünde. 1 saat daha uykusu kaçıyor. Şimdi sorun, Ayşe'yi o gece 3'te ayakta tutan ne? Çocuklarının sağlığı mı? Kocasıyla ilişkisi mi? Kendi varoluşunun anlamı mı? Hayır. Ayşe'yi gece 3'te ayakta tutan şey, hiçbiri fiziz olmayan rakamlar. Bir banka uygulamasının ekranındaki haneler. Bir nomos. Ayşe'nin kalbi atıyor. Ayşe'nin kanı dolaşıyor. Ayşe'nin akciğerleri nefes alıyor. Bütün bu fiziz, bütün bu canlılık, bütün bu evrenin milyarlarca yıllık armağanı gece 3'te bir nomosun karşısında titriyor. Ölü olan canlı olana hükmediyor. İşte yabancılaşma budur. Bir an kendinizi gözlemleyin. Sabah uyandığınızda neyi düşünüyorsunuz? Acaba bugün ne hissedeceğim mi? Yoksa bugün hangi toplantım var mı? Bu hayatta ne yapmak istiyorum mu? Yoksa bu ay kira nasıl ödenecek mi? Çocuğumla ne kadar vakit geçirebilirim mi? Yoksa performans değerlendirmesinde ne yazacaklar mı? Görüyor musunuz illüzyonu? Sizin canlı, biyolojik bilinciniz bütün gün ölü kurguların etrafında dönüyor. Rakamlar, hedefler, sözleşmeler, faturalar, takvimler, e-postalar. Bunların hiçbiri fiziz değil. Bunların hepsi nomos. Ama bunlar size hükmediyor. Bir insanın değerinin ne kadar para kazandığıyla ölçülebileceği fikrini bir an düşünün. Bu fikir doğal mı? Hayır. Bu fikir gerçek mi? Hayır. Bu fikir insan uydurmasıdır. Ama o kadar derin işlenmiştir ki bilincimize, kaç kazanıyorsun sorusu artık kimsin sorusunun yerine geçmiştir. Cevap olarak rakam veriyoruz. Ben aylık şu kadar tutarım diyoruz. Oysa siz bir rakam değilsiniz. Siz sıcakkanlı, atan kalpli, düşünen, hisseden, seven, korkup endişelenen, gülen, ağlayan canlı bir varlıksınız. Sizin fizisiniz bir rakama sığmaz. Ama sistem öyle bir illüzyon kurar ki kendinizi o rakam olarak görmeye başlarsınız. Kendi eserinizin kölesi olursunuz. İşte yabancılaşma budur. Kendi yaptığınız puta tapmak, kendi ördüğünüz zindana kilitlenmek, kendi uydurduğunuz tanrının önünde diz çökmek. Şimdi 1850'lerin loş sisli Londra'sından çıkıyoruz. O karanlık fabrikaları, kömür dumanlarını, çocuk işçileri, 14 saatlik vardiyaları geride bırakıyoruz. Marx'ın masasını terk ediyoruz. Gözlerinizi kapatın ve açın. Karşınızda 2026. Parlak ışıklar, klimalı ofisler, cam ve çelikten yapılmış gökdelenler. İçeride espresso makineleri, ergonomik sandalyeler, açık ofis düzenleri, motivasyon posterleri, şirket logoları. Çalışanlar gülümsüyor. Birbirleriyle merhaba diyorlar. Kahve molasında plaza sohbetleri yapıyorlar. Akşamları happy hour'a gidiyorlar. Hafta sonu plajda fotoğraf çekip Instagram'a koyuyorlar. Çok güzel değil mi? Çok medeni, çok modern. 19. yüzyılın o vahşi, çıplak sömürüsünden ne kadar uzak. O karanlık günler geride kaldı. Artık kimse bizi zorla çalıştırmıyor. Artık herkes özgür. Öyle mi gerçekten? Şimdi size çok ürpertici bir karşılaştırma yapmak istiyorum. Kulağınızı verin çünkü bu kıyaslama modern hayatın en büyük illüzyonunu açığa çıkaracak. Antik dünyadaki köleyi düşünün. Roma'da, Mısır'da, Yunan'da. O kölenin ayağında demir prangalar vardı. Sırtında kırbaç izleri vardı. Boynunda metal tasma vardı. Köle, köle olduğunu biliyordu. Sabah uyandığında ben özgürüm yanılgısına kapılmıyordu. Gözlerini açıp prangalarına bakıyordu. Efendisinin kamçısını duyuyordu ve durumunun adını biliyordu. Esaret, kölelik. Bu köleliğin bir avantajı vardı. Şeffaftı. Köle kim olduğunu biliyordu. Kimin için çalıştığını biliyordu. Çünkü prangaları görünürdü. Şimdi modern insana bakalım. Modern insanın ayağında demir pranga yok. Sırtında kırbaç izi yok. Hiç kimse onu zorla bir yere götürmüyor. Tam tersine modern insan kendi ayaklarıyla gidiyor işine. Hatta erken kalkıyor trafiğe takılmasın diye. Hatta hafta sonunda çalışıyor kariyerimi geliştirmek için. Hatta tatilde bile e-postalarına bakıyor. Çünkü işleri aksatmak istemiyor. Pranga yok, tasma yok, kırbaç yok. Ama bağımlılık eskisinden çok daha derin. Bir farkla modern insan köle olduğunu bilmiyor. Hayır, daha kötüsü. Modern insan kendini özgür sanıyor. Bakın şu modern özgürlüğün manzarasına. Bir sahne çizeyim size, çok tanıdık gelecek. Cuma akşamı.
Saat 6:30. Haftanın 5. gününün sonundasınız. Omuzlarınız çökmüş, gözleriniz yanıyor, beliniz ağrıyor. Bütün hafta toplantı, bütün hafta hedef, bütün hafta o belirsiz bir şey için canınızı verdiniz. Şimdi metroya biniyor, eve gidiyorsunuz. Ama eve gitmeden önce küçük bir mola. Çünkü kendinize borçlusunuz, çünkü hak ettiniz, çünkü bütün hafta çalıştınız. Bir alışveriş merkezine giriyorsunuz. İçeri girer girmez o tanıdık koku. Parfüm, kahve, yeni kıyafet, klima havası. O tanıdık ışık. Beyaz, parlak, hiç gölgesiz. Vitrinlerde mankenler. Mankenlerin üzerinde yeni sezon. %50 indirim afişleri. Müzik yumuşak, hızlı değil. Sizi koşturmuyor, sizi gezdiriyor. Bir mağazaya giriyorsunuz, bir gömleğe bakıyorsunuz. Aslında ihtiyacınız yok. Dolabınız zaten dolu. Ama gömlek güzel, renk güzel, kumaş güzel. Etiketine bakıyorsunuz. Fiyat sizin günlük yevmiyenizin biraz altında. Bir an tereddüt ediyorsunuz. Sonra düşünüyorsunuz, ben hak etmedim mi? Bütün hafta canımı verdim. Bir gömlek bile alamayacak mıyım? Kasaya gidiyorsunuz, kartınızı uzatıyorsunuz. Kasiyer gülümseyerek, buyurun beyefendi, iyi günlerde kullanın. O an içinizde tatlı bir kıvılcım. İşte özgürüm, işte istediğimi alabiliyorum, işte hayatımın sahibiyim. Aynı duyguyu farklı kılıklarda yaşıyorsunuz. Yeni model bir telefon aldığınızda, kredi kartı ile bir tatil ödediğinizde, bir araba kiraladığınızda, lüks bir restoranda yemek yediğinizde, bir konsere gittiğinizde, her seferinde aynı kıvılcım, aynı tatlı duygu, aynı yanılsama, ben özgürüm. Oysa dostlar, gözünüzü kırpıp bir gerçeğe bakın. O markalı kıyafetin parasını ödemek için kaç saatinizi sattınız? O telefonun parasını ödemek için kaç sabah erken kalktınız? O tatil kredisini kapatmak için kaç ay daha o işte takılacaksınız? O arabanın taksitleri kaç yıl boyunca her ay sizin damarınızdan akacak? İşte modern köleliğin dehası burada. Vampir sizi zorla beslenmeye götürmüyor artık. Vampir sizi gönüllü kan donörü yapmış. Siz her sabah saat 8'de kendi ayaklarınızla gidip damar yolunuzu sisteme bağlıyorsunuz. Akşam 6'ya, 7'ye, 8'e kadar canlı kanınızı pompalıyorsunuz. Sonra eve gidiyor, yorgun düşüyor, biraz uyuyor, sabah tekrar geliyorsunuz. Ve hafta sonu vampir size küçük bir hediye veriyor. Diyor ki, aldığın o paranın bir kısmıyla istediğin şeyi al çocuğum. Siz de gidip bir şey alıyorsunuz. O an içinizde tatlı kıvılcım. Ne kadar özgürüm, ne kadar şanslıyım. Oysa ne yaptığınızı biliyor musunuz? Vampirin size verdiği kanı dönüp tekrar vampire ödüyorsunuz. Çünkü o aldığınız şeyleri yapan, o markaları yöneten, o restoranları işleten, o tatil yerlerini kuran aynı sistem. Aynı vampir. Para vampirin elinden çıkıyor, sizin damarınızdan geçiyor, sonra tekrar vampirin eline dönüyor. Siz ortada sadece bir geçiş kanalısınız. Bir borudan ibaretsiniz. Tüketim özgürlük değildir dostlar. Tüketim anestezidir. Vampirin ısırığını hissetmemeniz için size verilen sakinleştiricidir. Sizi uyutan, sizi avutan, sizi her şey yolunda sandıran ilaçtır. Cuma akşamı barda içtiğiniz o kadeh, hafta sonu Netflix'te seyrettiğiniz o dizi, telefonunuzda saatlerce kaydırdığınız o sosyal medya akışı, bütün bunlar emilme sürecinin anestezisidir. Anestezi altında olduğunuz için acıyı hissetmiyorsunuz. Ama emilme devam ediyor. Damarınızdan ömrünüz akıyor. Saniye saniye, dakika dakika, gün gün, yıl yıl. Ve bir gün 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında uyandığınızda fark ediyorsunuz. Hayatımın yarısı geçmiş. Peki ben ne yaptım? Çalıştım, para kazandım, para harcadım, borç ödedim, yine çalıştım, yine kazandım, yine harcadım. Ama yaşadım mı? Gerçekten yaşadım mı? İşte o an anestezi yavaş yavaş etkisini yitiriyor ve siz ısırığın yerini hissetmeye başlıyorsunuz. Boynunuzdaki o iki delik, yıllar boyunca farkına varmadığınız o iki nokta, vampirin damgası. Geç mi kaldınız? Belki, ama hala bir şansınız var. Şimdi bu hikayeyi karanlık bir notla bitirebilirdim. Diyebilirdim ki, sistem çok güçlüdür, vampir çok büyüktür, yapacak bir şey yok, çekin yorganınızı, uyumaya devam edin. Ama bunu yapmayacağım. Çünkü Marx'ın o British Museum'un kütüphanesinde, hasta haliyle, sürgünde, beş parasız, yıllarca yazmasının bir nedeni vardı. O neden uyanıştı. Felsefenin biricik amacı, insanı uyandırmak. Şimdi size son bir gerçeği söyleyeceğim. Bu gerçeği duyduğunuzda,
Vampir hikayesinin sonunda gelen o klasik sahneyi düşünebilirsiniz. Kahraman eline bir kazık alır, vampirin tabutuna gider, kazığı tam kalbine vurur. Vampir çığlık atar, küle döner. Ama hayır, bizim hikayemizde işler böyle yürümüyor. Çünkü vampirimizin maddi bir kalbi yok. Vampirimiz bir nomos, bir kurgu. Ona kazık çakamazsınız, onu kovamazsınız, onu bir mezara gömemezsiniz. Bir vampiri masallarda nasıl öldürürsünüz? Karanlık şatolara gidip göğsüne ahşap bir kazık çakarsınız, gümüş kurşun sıkarsınız, başını kesersiniz, gün ışığına çıkarıp yakarsınız. Bunlar fiziksel dünyadaki canavarlar için geçerlidir. Ama unutmayın, karşımızdaki canavar fiziksel bir bedene sahip değil. Sermaye, para, kapitalizm. Etten kemikten oluşan bir iblis değil, kolektif bir halüsinasyondur. Dolayısıyla plazaları ateşe vererek, bankaların camlarını kırarak, fabrikalardaki makinelere saldırarak bu canavarı öldüremezsiniz. Fiziksel olmayan bir şeyi, kurgusal bir varlığı fiziksel silahlarla yenemezsiniz. Kurşunlar fikirlere işlemez. Bombalar inançları yok edemez. Binaları yıksanız bile o kurgu zihninizde yaşadığı sürece o binaları ertesi gün kendi ellerinizle yeniden inşa edersiniz. O zaman vampir nasıl ölür? Cevap çok basit ama bir o kadar zor. Vampir ona inanmadığımız an ölür. Çünkü dostlar, bu vampiri canlı tutan tek şey bizim ona inancımızdır. Para bizim ona değer atfetmemiz de değerlidir. Şirket bizim onu meşru saymamızla meşrudur. Kariyer bizim onu hayatımızın anlamı kabul etmemizde anlam taşır. Sistem bizim ona itaat etmemizde ayakta durur. Vampiri öldürmenin yolu kalbine kazık çakmak değil, zihnimizdeki o kurguyu deşifre etmektir. Nomos'un sadece nomos olduğunu, doğanın bir parçası olmadığını fark etmektir. O kağıt parçalarının sadece kağıt parçaları olduğunu, o rakamların sadece rakamlar olduğunu, o etiketlerin sadece etiketler olduğunu hatırlamaktır. Belki şimdi içinizden geçiriyorsunuz. Tamam anladım ama ben ne yapacağım? Bütün sistemi yıkamam, işimi bırakamam, dağa çıkamam. Haklısınız. Kimse sizden böyle bir şey istemiyor. Marx da istemiyor, ben de istemiyorum. Ama size şunu söyleyeyim. Uyanmak, kaçmak değildir. Uyanmak, görmektir. Aynı işe gitmeye devam edebilirsiniz. Aynı maaşı almaya devam edebilirsiniz. Aynı hayatı yaşamaya devam edebilirsiniz. Ama artık gözünüz açık olarak. Artık o kağıt parçalarının ne olduğunu bilerek. Artık o rakamların sizin değeriniz olmadığını hatırlayarak. Artık ömrünüzün her dakikasının banka hesabınızdaki her haneden çok daha kıymetli olduğunu fark ederek. Vampir kanınızı emmeye devam edebilir. Ama siz artık ona ne verdiğinizin farkındasınız. Ve bu farkındalık dünyanın en küçük adımı değil. Bu farkındalık dünyanın en büyük adımı. Çünkü bilincine vardığınız hiçbir zincir eskisi kadar sağlam tutamaz sizi. Şimdi gözlerinizi kapatın ve şu gerçeği bir kez daha hissedin. Sizin bedeniniz fizistir. Sizin atan kalbiniz doğanın milyonlarca yıllık bir armağanıdır. Sizin nefes alan akciğeriniz bu gezegenin atmosferiyle binlerce yıllık bir alışverişe girmiştir. Sizin gözleriniz evrenin ışığını görmek için evrim geçirmiştir. Sizin kalbinizden geçen kan, atalarınızdan size, sizden çocuklarınıza akan canlı bir mirastır. Bunların hiçbiri uydurma değil, hiçbiri kurgu değil, hiçbiri nomos değil. Hepsi gerçek, hepsi canlı, hepsi sizin. Şimdi bunun yanına cebinizden bir banknot çıkarın veya banka uygulamanızı açın veya kariyer ünvanınızı düşünün veya şirketinizin değerlemesini hatırlayın. Bunların hepsi nedir? Birer rakam, birer etiket, birer kurgu. Hepsi insan uydurması, hepsi nomos. Şimdi sorun kendinize hangisi daha gerçek, hangisi daha değerli, hangisi sizin? Cevap apaçık ortada, değil mi? Sizin canlı bedeniniz, sizin geri gelmeyecek olan zamanınız, sizin atan kalbinizin her atışı. Bunlar sizin fizisinizdir. Bunlar sizden alınamaz, ta ki ölene kadar. Ama bunları siz veriyorsunuz. Sabah 8'den akşam 6'ya, ay sonu maaş için, banka hesabındaki o rakamın artması için, tatil kredisi için, bir telefon için, bir markalı çanta için. Bir an düşünün. Ölüm döşeğinizde son nefesinizi vermek üzereyken kim diyecek size ne kadar harika bir kariyerim vardı? Kim diyecek ne kadar büyük bir banka hesabın vardı? Kim diyecek ne kadar çok mesai yaptın? Hiç kimse. Çünkü o anda bütün o nomoslar buharlaşıp gidecek. Hiçbir önemi olmayacak. Ne paranızın, ne ünvanınızın, ne araba modelinizin, ne marka saatinizin. O an geriye kalan tek şey sizin fizisiniz olacak. Yaşadığınız anlar.
Sevdiğiniz insanlar, doyduğunuz tatlar, gördüğünüz manzaralar, kucakladığınız çocuklarınız, dinlediğiniz müzikler, okuduğunuz kitaplar, düşündüğünüz düşünceler, hissettiğiniz duygular. İşte hayat budur. Hayat o sayıların büyümesi değil, ömrün gerçekten yaşanması. Hayat o etiketlerin biriktirilmesi değil, bedenin gerçekten kullanılması. Hayat vampire kan vermek değil, kendi kanınızı kendi yüreğinizde dolaştırmaktır. Marx, o British Museum'un kütüphanesinde çıbanlarına rağmen, açlığına rağmen, sürgününe rağmen neden yazıp durdu sanıyorsunuz? Para için mi? Şöhret için mi? Kariyer için mi? Hayır, hiçbiri için. O bir gün. Kim bilir, belki 100 yıl sonra, belki 150 yıl sonra birinin onun satırlarını okuyup uyanması için yazdı. Sizin bu satırları dinleyip evet ben de fark ettim demeniz için yazdı. Ve şimdi sıra sizde. Vampiri görmek, onu görünür kılmak, onun isimsizliğine son vermek. Bu sizin elinizde. O kağıt parçaları sadece kağıt parçaları. O rakamlar sadece rakamlar. O sistem sizin canlı kanınızla beslenen ölü bir kurgudan ibaret. Ve siz eğer isterseniz ona vermekte olduğunuz kanın bir damlasını bile geri çekebilirsiniz. Bir saatinizi, bir akşamınızı, bir hafta sonunuzu, bir tatilinizi, bir sevdiğinizle geçireceğiniz o yarım saati. Çünkü siz bir rakam değilsiniz. Siz bir ünvan değilsiniz. Siz bir bilanço kalemi değilsiniz. Siz milyarlarca yıllık evrimin sonunda buraya gelmiş, atan kalpli, düşünen beyinli, seven yürekli, gerçek bir varlıksınız. Sizin gerçekliğiniz hiçbir nomosun karşısında küçülmek zorunda değil. Vampiri öldürmek için kazık gerekmez. Sadece uyanmak yeter. Ve şimdi gözlerinizi açın. Çünkü siz uyandınız.